Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Spider-Man Brand New Day hakkında spoilersız incelememi kanalda zaten paylaşmıştım. Eğer filmi henüz izlemediyseniz öncelikle o videoya göz atmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu videoda artık filmin hikayesindeki tüm detayları rahat rahat derinlemesine konuşacağız. Spoilersız incelememde de belirttiğim gibi Brand New Day'i ortalama bir film olarak değerlendirmiştim. Ama bu filmi hiç beğenmediğim anlamına gelmiyor. Aksine genel olarak izlerken keyif aldığım bir Marvel filmi oldu. Bence filmin en güçlü yanı Peter Parker'ı yeniden hikayenin merkezine alması. Bunun yanında aksiyon sahnelerini, yönetmenin ortaya koyduğu işi ve görsel efektleri de oldukça başarılı buldum. En önemlisi ise uzun zamandır ilk kez gerçekten güçlü bir Spider-Man ruhu hissettiğimi söyleyebilirim. Ancak filmden sonra üzerine düşündükçe bazı noktaların beni rahatsız etmeye başladığını fark ettim. Özellikle senaryo tarafında, karakterlerin işlenişinde ve bazı sürprizlerin sunuluşunda beni tam ikna etmeyen bazı tercihler vardı. Çizgi roman okuru bir geek olunca ister istemez bazı detaylara farklı gözle bakıyorsunuz. Genel izleyicinin belki çok da takılmayacağı bazı tercihler benim filmden çıkınca aklımı kurcalamaya devam etti. Bu videoda da tam olarak o noktaları konuşmak istiyorum. İlk olarak filmin en çok övülen yönünden başlayalım. Sanırım hemen herkesin ortak görüşü sonunda Peter Parker ve Spider-Man'in gerçekten filmin merkezinde olması. Buna ben de katılıyorum. No Way Home'un sonunda Peter her şeyini kaybetmişti ve Brand New Day bu yalnızlığı güzel hissettiriyor. Peter'ın yeniden ayağa kalkmaya çalışması, tek başına hareket etmesi, Spider-Man kimliğini hayatının merkezine koyması, bunların hepsi karakter adına doğru tercihler. Fakat benim burada küçük bir çekincem var. İnsanların filmin en güçlü yanı olarak Spider-Man sonunda gerçekten Spider-Man gibi olmuş demesi dikkatimi çekiyor. Buna ben de katılıyorum ama bana göre bu zaten bir Spider-Man filminden beklememiz gereken en temel şey. Benim asıl beklentim ise bunun üzerine gerçekten iyi kurgulanmış, akılda kalıcı bir Spider-Man hikayesi izlemekti. Ve açıkçası film bu konuda beni tam anlamıyla yakalayamadı. Çünkü hikayenin merkezinde bu defa gerçekten Peter olsa bile anlatılan olay örgüsü yine büyük ölçüde MCU'nun işlemeye çalıştığı genel yapının gölgesinde kalıyor. Spider-Man'in beyaz perdede hala görmediğimiz onlarca çizgi roman hikayesi ve ikonik düşmanı varken yine bize sunulmak istenen ancak hakkını vererek işlenmemiş karakterlerin ve MCU evreninin gitmek istediği yönün belirleyici olduğu bir senaryo izliyoruz. Spider-Man'in beyaz perdede hala anlatılmaya bekleyen onlarca harika hikayesi ve ikonik düşmanı varken film odağını MCU'nun geleceğine zemin hazırlamaya ve henüz hakkı verilmeden tanıtılan karakterlere ayırıyor. Filmin fragmanlarıyla pazarlama şekli bence problem yaratıyor. İlk sorun fragmanların filmin en güçlü anlarını neredeyse tamamen tüketmiş olması. Film boyunca sürpriz diyebileceğimiz tek büyük gelişme Jean Grey'in kimliği. Onu da açıkçası fragmanlardan sonra birçok kişi zaten doğru tahmin etmişti. Bunun dışında filmin etkileyici aksiyon sahneleri ve önemli anlarının büyük bir kısmını önceden görmüş olmak sinemada yaşayabileceğim sürpriz hissini ciddi şekilde azalttı. İkinci problem ise pazarlama sürecinin beklentiyi yanlış yönetmesi. Marvel, fragmanlarda ve tanıtım materyallerinde Spider-Man çizgi romanlarından ikonik kapaklara gönderme yapan sahneleri özellikle öne çıkardı. Bu da doğal olarak Scorpion, Tombstone, Boomerang ya da Tarantula gibi karakterlerin hikayenin bir parçası olacağı beklentisini oluşturdu. Oysa filmi izlediğimizde bu karakterlerin büyük bölümünün sadece birkaç saniyelik cameo niteliğinde kullanıldığını görüyoruz. Açıkçası bu durum bende biraz hayal kırıklığı yarattı. Bir nevi clickbait hissi uyandırdı diyebilirim. Tanıtımlarda filmde mevcut gibi gösterilen karakterler filmin içine neredeyse göz açıp kapayıncaya kadar görünüp kayboluyor. Diğer yandan senaryonun odağını dağıtmamak adına bunun doğru bir tercih olduğunu düşünen izleyiciler de var ve bu görüşü anlayabiliyorum. Yine de ben bu karakterleri birkaç dakikalık kısa sahneler ve diyaloglarla biraz daha hikayeye dahil etselerdi hem beklentiyi karşılayan hem de senaryonun bütünlüğünü bozmayan bir denge kurulabileceğini düşünüyorum. Filmin en çok tartışılacak karakterlerinden biri kesinlikle Jean Grey. Açıkçası Sadie Sink'in Jean Grey'i canlandıracağı yönündeki tahminlerin doğru çıkmasına şaşırmadım. Ancak karakterin işlenişi konusunda ciddi soru işaretlerim var. Ultimate X-Men gibi bazı alternatif evrenleri bir kenara bırakırsak, Marvel çizgi romanlarında Jean Grey'in telepatik güçlerini bu kadar pervasız kullandığını görmeye pek alışık değiliz. Film bizi son ana kadar Jean Grey'i neredeyse doğrudan kötü bir karakter gibi görmeye yönlendiriyor. Film boyunca sürekli bunu destekleyen eylemler de görüyoruz. Scorpion'un zihnini kontrol ederek Spider-Man'e saldırması, sivilleri tehlikeye atması, mesela bir sivile araba çarpmasına neden oluyor. MJ'yi binadan aşağı atıyor ki bu da çok riskli bir hamle. Evet, Spider-Man sonunda kurtarıyor MJ'yi ama kurtaramaya da bilirdi. Yani önceden Gwen örneği zaten aklımıza geliyor. Hulk gibi kontrol edilmesi çok güç bir gücü ortalığa salıyor ki yani bu şehrin o kısmını bombalamakla eşdeğer gibi düşünebilirsiniz. Evet, belki telepatiyle kontrol edebildiğini düşünüyor ya da ediyor ama açıkçası bütün bu eylemlere baktığımızda Jean Grey masumları tehlikeye atıyor. Tüm bunlar yaşanırken karakterin eylemlerinin ahlaki tarafı neredeyse hiç sorgulanmıyor.
Filmin sonunda ise Spider-Man sayesinde doğru yolu bulmuş bir karakter gibi gösteriliyor ve yaptıklarının sonuçlarıyla da pek yüzleşmiyor. Bir X-Men hayranı olarak bu beni en çok rahatsız eden nokta oldu. Elbette Jean Grey'in çizgi romanlarda karanlık dönemleri ve çok zor kararlar verdiği hikayeler de var. Hatta bunların en meşhur örneği de Dark Phoenix Saga. Ancak karakterin özü her zaman kahraman olmaya çalışan X-Men'in ilk üyelerinden biri olan Jean Grey'di. Bu yüzden film boyunca onu neredeyse tamamen bir tehdit gibi konumlandırmaları bana eksik ve tek yönlü geldi. Umarım bu MCU'nun karaktere getirdiği kalıcı bir yorum değildir. Çünkü aynı yaklaşımın diğer X-Men karakterlerine de uygulanmasını, sinema izleyicisinin bu sevilen karakterleri farklı şekilde algılamasını açıkçası görmek istemem. İşin bir diğer ilginç tarafı ise şu. Filmden çıktıktan sonra internette pek çok teori dolaşmaya başladı. Jean Grey aslında Peter'a yardım ediyordu. Arkadaşlarının hafızalarını geri kazanmalarını sağlayan aslında oydu. Hulk'un Peter'ı hatırlamasını telepatik olarak o sağlamıştı. Bunların hepsi kulağa mantıklı geliyor ama bunların hiçbiri filmin bize anlattığı şeyler değil. Bunlar tamamen izleyicilerin boşlukları doldurmak için geliştirdiği teoriler. Bence iyi bir senaryo bu kadar kritik detayları fan teorilerine bırakmadan sunabilmeli. Avengers Doomsday ile Secret Wars filmleri arasında başka bir Marvel filmi izlemeyeceğimizi düşünürsek bu konulara açıklık getireceklerini sanmıyorum. Bir diğer eksik hissettiğim nokta ise Peter Parker'ın sivil hayatıydı. Film boyunca Peter'ın Spider-Man kimliğini oldukça yakından takip ediyoruz. Ama Spider-Man maskesini çıkardığında hayatında neler olduğuna dair neredeyse hiçbir şey öğrenemiyoruz. Örneğin bir işi var mı? Geçimini nasıl sağlıyor? Bu soru hiç cevaplanmıyor. Hatta Bruce Banner ile üniversitedeki sahneleri izlerken Peter'ın burada araştırma görevlisi ya da akademik bir pozisyonda çalışıyor olabileceğini bile düşünmüştüm. Ama film bu ihtimali de hiç açmıyor. Daily Bugle'ın tamamen devre dışı bırakılması da Peter'ın sivil kimliğini biraz arka plana itmiş. Bir de mutant inhibitörü meselesi var. Peter'ın Bruce Banner'la yaptığı kısa sohbetten sonra MJ'in de yardımıyla geliştirdiği inhibitör ilk bakışta sadece Spider-Man'in kontrolden çıkan güçlerini durdurmak için kullanılan geçici bir çözüm gibi görünüyor. Ancak aslında çok daha büyük sonuçlar doğurabilecek bir teknoloji. Çünkü bu cihaz mutant güçlerini DNA seviyesinde baskılayabilen ilk başarılı prototip olarak karşımıza çıkıyor. İşte tam da bu yüzden bu fikir beni biraz rahatsız etti. X-Men çizgi romanlarında mutantları baskılamak için geliştirilen teknolojiler her zaman insanların korkusunu ve ayrımcılığını temsil eden karanlık araçlar olmuştur. Eğer MCU'da bu teknolojinin temellerini Peter Parker atmış oluyorsa bu bana karakter açısından biraz talihsiz bir tercih gibi geliyor. Elbette Marvel'ın bunu bilinçli olarak gelecek X-Men filmlerini bir hazırlık amacıyla kullandığını düşünüyorum. Hatta Damage Control'ün ya da ileride benzer kurumların bu teknolojiyi geliştirerek mutant karşıtı silahlara dönüştürmesi de oldukça olası görünüyor. Eğer öyle olacaksa bunun mucidinin Peter Parker olarak konumlandırılması bana pek doğru gelmedi. Filmin beni heyecanlandıran yönlerinden biri de özlediğimiz Hulk'ın hikayeye dahil edilmesiydi. Spider-Man ve Hulk'ı aynı filmde görmek gerçekten keyifliydi. Karşı karşıya geldikleri aksiyon sahneleri de oldukça başarılı. Ancak bu çatışmanın çözülme biçimi bana biraz kolay geldi. Hulk Peter'ı hatırladığı ya da aynada kendi yüzünü gördüğü anda her şey çok hızlı çözüme kavuşuyor. Sanki senaryo o noktaya ulaşmak istediği için karakterler de buna göre hareket ediyor gibi hissettim. Evet, Jean Grey'in bunu telepatik olarak yaptığına dair teoriler var. Ama yine aynı noktaya geliyoruz. Film bunu bize anlatmıyor. Biz sonradan teoriler üretmek zorunda kalıyoruz. Filmin eleştirilen yönlerinden biri de güçlü bir ana kötü karakterinin olmaması. Evet, buna büyük ölçüde katılıyorum. Film uzun süre Jean Grey'i ana tehdit gibi göstermeye çalışıyor. Ama filmin ortalarına geldiğimizde Damage Control'ün olayların merkezinde olduğunu tahmin etmek çok da zor değil. Filmi izlerken ben bunu oldukça erken fark ettim. Tahmin ediyorum birçok izleyici de aynı şekilde düşünmüştür. Bu yüzden filmin finalindeki açıklama beklenen sürpriz etkisini yaratmadı. Bence filmin tek sorunu kötü karakter eksikliği değil. Asıl problem gizem unsurunu yeterince güçlü kuramaması. Punisher ise bence filmin güçlü taraflarından biri. Karakter ekrana geldiği anda filmin enerjisi yükseliyor. Spider-Man ile olan etkileşimlerini izlemek keyifliydi. Ancak burada da ilginç bir tartışma var. Özellikle çizgi roman okurları arasında bu yorumun Frank Castle'a yeterince sadık olmadığını söyleyen çok kişi var. Açıkçası ben çok büyük bir Punisher okuru olmadığım için bu durum filmin büyük bölümünde beni rahatsız etmedi. Ama şunu da kabul etmek gerekiyor. Normalde son derece sert ve ciddi bir karakter olan Punisher, özellikle filmin sonlarındaki hastane sahnesinde neredeyse tamamen komedi unsuruna dönüşüyor. Bu sahne aslında eğlenceliydi ama karakterin klasik yorumunu seven bazı izleyicilerin neden rahatsız olduğunu anlayabiliyorum. Bir diğer konu ise Hand klanı. Açıkçası Hand ninjalarının filmde daha çok aksiyon sahneleri üretmek için kullanıldığını hissettim. Marvel evreninde yüzyıllardır faaliyet gösteren, kendi inancı ve hiyerarşisi olan böylesine köklü bir örgütün gidip damage kontrol için çalışan sıradan paralı askerler gibi gösterilmesi
bana pek mantıklı gelmedi. Açıkçası ortalıkta ajanstan tutulup ninja kostümü giydirilmiş figüranlar gibi dolaşmaları hiç içime sinmedi. Kendi bu kadar yüzeysel kullanmaları beni hayal kırıklığına uğrattı. Örneğin aslında Hand'in damage kontrolün içine sızmış olduğunun gösterilmesi çok daha ilginç bir tercih olurdu. Böylece hem örgütün gizemli yapısı korunur hem de çok daha ikna edici bir açıklama sunulabilirdi. Film ise bu konuda da bize hiçbir açıklama vermiyor. Bir diğer konuşmak istediğim konu ise VMAX ve Yelena. Film boyunca VMAX'in ne olduğu sürekli merak ettiriliyor. Ben açıkçası bunun yeni bir süper asker serumu, deneysel bir teknoloji ya da yüksek güvenlikli bir hapishane gibi çok daha büyük bir şeye çıkacağını düşünmüştüm. Fakat filmin verdiği cevap beklentimin oldukça altında kaldı. Hikaye boyunca bu kadar gizem yaratılan bir unsur için finalde daha güçlü bir karşılık bekliyordum. Bu noktada Yelena'dan da bahsetmek gerekiyor. Açık konuşacağım, bana kalırsa Yelena bu filmde biraz da Avengers Doomsday öncesinde Black Widow ve Thunderbolts filmlerini izlememiş seyirciye karakteri yeniden hatırlatmak için eklenmiş gibi hissettirdi. Karakter eğlenceli. Florence Pugh her zaman gibi oldukça başarılı ve ekranda olduğu anları izlemek keyifliydi. Ama bütün bunlara rağmen hikayeye yaptığı katkı oldukça sınırlı. Hatta Yelena'nın sahneleri tamamen çıkarılsa filmin ana hikayesinde çok büyük bir eksiklik hissedeceğimizi sanmıyorum. Bir diğer eleştirim ise filmin üçüncü perdesine. Bence finale giderken filmin temposu belirgin şekilde düşüyor. Önce Jean Grey'in geçmişini anlatan uzun bir flashback izliyoruz. Hemen ardından Jean Grey, Peter'ın zihnine girdiğinde bu kez Mayhala ile ilgili başka bir flashback geliyor. Üstelik bu sahnelerin bir kısmı filmin daha önceki bölümlerinde zaten görmüştük. Bu yüzden tam finalde gerilimin ve aksiyonun zirveye çıkmasını beklerken hikaye birkaç kez frene basıyor gibi hissettirdi. Elbette Hand ninjalarıyla başlayan aksiyon sahneleri tempoyu yeniden yükseltmeye çalışıyor. Ama benim için bu geçiş tam anlamıyla yeterli olmadı. Hatta bunu izlerken ilginç bir an da yaşadım. Tam bu flashback bölümünde yanımda oturan bir izleyicinin esnediğini fark ettim. Elbette tek bir kişinin tepkisi üzerinden genelleme yapmak doğru olmaz. Ama o an kendi hissettiğim tempo düşüşünü biraz doğrular gibiydi. Bana kalırsa filmin üçüncü perdesi özellikle finale yaklaşırken çok daha yüksek tempolu ve daha güçlü bir kapanış sunabilirdi. Bir de filmin adına dair küçük bir eleştirim var. Brand New Day yani yepyeni bir gün ismi özellikle çizgi roman okurlarının zihninde bir anlam taşıyor. Doğal olarak insan bu Spider-Man için gerçekten yeni bir dönemin başlayacağını düşünüyor. Film de aslında bir süre buna göz kırpıyor. Özellikle MJ'in Peter'a onu sevmediğini ve hatırlamadığını söylediği sahnede acaba Peter'ın hayatı bu noktadan sonra bambaşka bir yöne mi gidecek diye düşündüm. Ama sonlara doğru Peter, MJ ve Ned'in yollarının yeniden kesişmesiyle birlikte o cesur başlangıç hissi biraz geri planda kalıyor. Sanki film yeni bir sayfa açmak yerine yeniden güvenli alana dönmeyi tercih ediyor. Bence gerçekten yeni yardımcı karakterlerle, yeni bir arkadaş çevresiyle ve Spider-Man'in şimdiye kadar beyaz perdede görmediğimiz ikonik düşmanlarıyla ilerleyen bir hikaye izleseydik, Brand New Day isminin hakkı çok daha etkili bir şekilde verilmiş olurdu. Son olarak post-credit sahnesinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Açıkçası bu sahne şu anda filmin en çok tartışılan noktalarından biri. Spider-Tracker'ın uzayda başka bir Spider-Man sinyali göstermesi internette sayısız teoriye yol açtı. Özellikle bunun Tobey Maguire'ın Peter Parker'ına yani Peter 2'ye bir gönderme olabileceğini düşünen çok fazla kişi var. Bunun en büyük sebebi ise Tom Holland'ın Spider-Man'ine ait sinyalin ekrandan kaybolmaması. Yani cihaz aynı anda başka bir Spider-Man'in daha varlığına işaret ediyor gibi görünüyor. Bence bu teori kulağa oldukça heyecan verici geliyor. Ancak şu an elimizde bunun gerçekten Tobey Maguire'ın Spider-Man'ine işaret ettiğini doğrulayacak somut bir ipucu yok. Ben bu sahneyi daha çok Avengers Doomsday ve Secret Wars öncesinde merakı arttırmak için bırakılmış ucu açık bir teaser olarak görüyorum. Sonuç olarak bu kadar eleştiriye rağmen Brand New Day'i başarısız bir film olarak görmüyorum. Hatta uzun zamandır en keyif aldığım Marvel filmlerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Ama bir yandan da şu hissi üzerinden atamıyorum. Bu film çok daha iyisi olabilecek bir filmdi. İçinde gerçekten harika fikirler var. Spider-Man, Jean Grey, Hulk, Punisher, The Hand, kağıt üzerinde bunların hepsi oldukça heyecan verici. Ama senaryo bu fikirlerin önemli bir kısmını tam anlamıyla değerlendirerek bir araya getiremiyor. Belki de beni en çok üzen nokta bu. Çünkü elimizde bu kadar ilgi gören, gişede başarı sağlamış bir Spider-Man filmi var. Ama potansiyeline baktığımda çok daha unutulmaz bir Spider-Man filmi izleyebilirmişiz gibi bir his de bırakıyor. Brand New Day'in gördüğü ilgiye bakınca Marvel'ın son birkaç yıldaki stratejisinin aksine bütçesini ve enerjisini daha çok Spider-Man, Avengers ve X-Men gibi izleyicinin zaten güçlü bağ kurduğu karakterlere ayırması kimseyi şaşırtmaz. Benim filmle ilgili düşüncelerim şimdilik bu şekilde. Sizin özellikle katıldığınız ya da kesinlikle katılmadığınız noktalar varsa yorumlarda mutlaka yazın.
Bu videonun amacı biraz da filmi izlemiş kişilerle detaylı bir şekilde tartışabilmek. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Bunun gibi içeriklerin devamı için lütfen videoyu beğenin ve abone değilseniz abone olun. Siz de yoğun geçen gününüze bir film molası vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.